Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle yeni gelecek olan güncelleştirmelerde oyun ne gibi değişiklikler yapmayı planlıyor, bunları beraber inceliyor olacağız. Videoya geçmeden önce beğeni bırakıp aynı zamanda hala kanala abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz. Başka türlü destek olmak isterseniz de açıklama kısmında Buy No Game linki bulunmakta. Oradan da destek olabilirsiniz. Oyuna dair aklınıza takılan soruları da yorumlar kısmında yazmanız durumunda vakit buldukça sizler için cevaplandırıyor olacağım. Evet dostlar, gördüğünüz üzere burada iki tane komutan var ve Rise of Kingdoms'ın Instagram hesabından paylaşılmış durumda. Bu komutanlar kimdir, kim olabilirler? Birazcık bunlar üzerinden ilerlemek gerekiyor. Görüntüleri itibariyle aslında bu komutanlar Vikingler ve hani Baba ile yapılan, yani TC Baba Atatürk ile yapılan röportajda hangi medeniyetin gelmesi senin için hani güzel olur, hangi medeniyeti beklersin gibisinden bir soru sorulduğunda Vikinglerin gelmesini istediğini söylemişti ve burada gördüğümüz karakterler de aslında Vikingler. Hani görüntü olarak, şekil olarak özellikle bu karakter Ragnar'ın, hani Ragnar Lothbrok'un Vikings dizisinde de gördüğümüz haline çok benzeyen bir tasarımla geliyor. Hani bir medeniyet geleceği zaman bir efsanevi, bir destansı komutan gelmesi gerekiyor. Ragnar da onlar için çok büyük savaşçı olduğu için hani yüksek ihtimalle efsanevi komutan olarak Ragnar'ı getirecekler ve diğer komutanın kim olduğunu tam olarak tespit edemedim. Hani iki tane isime çok sık rastlıyoruz şeylerde, Vikinglerde. Hani birazcık araştırdım komutanlarını. Harold zaten var, oyuna gelmiş olduğu için. Onun dışında işte bir Erik diye karakterleri var. Bir de işte Çatal Sakal diye bir karakter buldum. Hangisidir? Belki o bile değildir. Belki hani Ragnar'ın oğlundan bahsediliyordur burada. Kim olacağını bilmiyorum. Muhtemelen destansı komutan olarak geleceğini düşünüyorum. Ragnar diğeri olduğu için onu efsanevi yaparlar diye düşünüyorum. Böyle bir durum var. Bir de işte şöyle bir metin paylaşılmıştı. İşte biraz da Türkçe kısmından birazcık araştırarak bulduğum bu çeviri veya işte o şeyle beraber gelecek, hani güncelleştirmeye yönelik, gelecek güncelleştirmeye yönelik paylaştıkları metinde burası. Şimdi burada neler dönüyor? Birazcık bunlara bakalım. Yeni medeniyetleri umarım işte deneyimlersiniz falan gibi bir şeyden bahsediliyor. Burada da işte bu komutanlardan önce paylaşılmıştı. Hani komutanlara yönelik bir ipucu vermişlerdi. Sonrasında da işte Vikinglerin görsellerine sahip iki tane komutan gösterdikleri için aslında yeni uygarlığın Vikingler olacağını rahatlıkla tahmin edebiliyoruz şu an için. Tabii ki oyun ters köşe yapabilir. Ters köşe yapmayı seviyor. Ama şu an görüntüleri tamamen bir Viking üzerine ve hani bunu zamanında da insanlar çok fazla dile getirdiği için Vikinglerin geleceğini düşünüyorum açıkçası. Savaş mantığını birazcık değiştirmek istiyorlar veya savaş çeşitliliği yaratmak istiyorlar oyunda. Bildiğiniz üzere oyunda bir Ark'ta savaşıyoruz. Ark of Osiris'lerde savaşıyoruz. Liginde savaşıyoruz veya normalinde savaşıyoruz. Bir de KVK'dan KVK'ya savaşıyoruz ve biz bu oyunu genel olarak oyuncu kitlesi olarak savaşmak için oynuyoruz. Oyun burada savaş deneyimimize bir değişiklik yaratmak istediğini söylüyor ve deniz savaşlarının gelebileceğini ve diğer çeşitli savaşların eklenebileceğini söylüyor. Burada işte geçit ve tapınak savaşlarından farklı olarak bir şeyler yapılmak istendiği söyleniyor. Bildiğiniz üzere KVK'larda zaten ya tapınak için savaşıyoruz ya işte geçitlerden geçmek için savaşıyoruz vesaire. Hani bir denizli alanı keşfetmek veya fethetmek için, oradan ekstra bir buff almak için de bir savaş deneyimi yaşayabileceğimiz bir şeylerden bahsediliyor. Vikingler bildiğiniz üzere bir deniz üzerinden fethiye, Avrupa'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya vesaireye seferler düzenlenmiş bir medeniyet olmaları dolayısıyla da deniz savaşlarını hani onlarla beraber veya onlardan sonrasında getirmelerine yönelik çalışma yürütüyor olmaları hani birazcık daha tahmin edilebilir bir şey. Bunu KVK'nın içerisine entegre ederek mi yapacaklar, yoksa KVK formatına benzeyen bir ekstra etkinlik getirip bunu tamamen deniz konseptiyle mi, istilak ve savunmacı konseptiyle mi yapacaklar? Göreceğiz ilerleyen günlerde ama oyun savaş deneyimimize biraz daha yenilik eklemek istiyor. Bu da gayet ilerleyen aşamada bizim için keyifli olacak. Umarım bunu yaparken dozunu kaçırmazlar. Yani bu yeni KVK senaryosunda 7 kıta çıkma muhabbetinin ortaya çıkması, teknolojinin abartılması, işte free to play'lerin biraz daha sınırlı bir alanda kalıyor olması gibi şeylerin hani oyuna etkisi çok büyük. Umarım bu yeni getirecekleri savaş mekanikleri bizim oyundan keyif almaya devam edebilmemiz açısından bizi yumuşatacak, bizi rahatlatabilecek şeyler olur diye ümit ediyorum. Umarım bunu başarabilirler, bu sefer olsun. Yani bir mutluluk, bir tutunabilecek bir dal bize verirler diye
düşünüyorum. İnşallah böyle olur. Gelelim yeni oyunun içerisinde bir oyun yaratma muhabbetlerine. Yakında anlık eşleştirmeye sahip. Yani işte aynı anda oyun aratmaya başladığımızda başka insanlarla eşleşip 5'e 5 vesaire gibi, hani herhangi bir şekilde bir şey söylemiyor burada kaça kaça olacağına yönelik, ama bir aksiyon, bir savaş alanı yaratacağına yönelik bir şeyden bahsediliyor. Takım çabasına vurgu yapılıyor burada. Yani hani MOBA oyunlar gibi, işte bir LoL gibi, bir Dota gibi beraber sinerji ve uyumla hareket etmemiz gereken ve bunun sonucunda ödül elde edebileceğimiz bir şeylerden bahsediliyor. Hani bu Ion gibi veya işte Cerolli gibi olabilir, ama burada Ion ve Cerolli öncesinde bu kadar böyle hani yeni oyun içinde oyun yaratıyoruz şeklinde bir duyuru yapılmamıştı. Benzer bir şey yapabilirler yani. O ayarda bir şey de olabilir ya da sürekliliği olan, yani oyunun içine entegre edilmiş mini bir MOBA gibi bir mod yaratabilirler ve biz orada da bu oyunun içerisinde kalmaya devam ederken keyif alabileceğimiz savaşlar ve aksiyonlar içerisinde kendimizi bulabiliriz. Bu eğlenceli olurdu çünkü son dönemde bu free to play ile low spender'la işte doğrudan para harcayanlar arasındaki farkın çok açılması, oyundan aldığımız ve oyunda geçireceğimiz zaman anlamında hem keyfimizi hem de zamanımızı elimizden almıştı. Yani zamanımızı daha az ayırmaya başlamıştık. Daha fazla ayırmamız gerekirken. Çünkü oyuna küsmüştük. Hani eğlencemiz de bu oranda azalmıştı. Bu biraz daha eğlencemizi arttırmaya yönelik bir girişimdir diye ümit ediyorum. Hani ümit ediyorum, inşallah böyle olur falan gibi konuşuyorum ama genel itibariyle oyun insanların sabır düzeyini birazcık zorlamış durumda. Yani insanlar boykot yaptı, fikirlerini söylediler, toplu bir araya geldiler. Hani isteklerini ve taleplerini ilettiler. Oyun bunu ciddiye alacağını söyleyip resmen dalga geçti diyebileceğimiz bir noktada geri dönüşler yaptı. Özellikle bu yeni KVK teknolojisinde fazla kıta çıkma gibi aksiyonlarla birlikte. O yüzden sadece ümit edebiliyorum. Oyunun geleceğinde ne gibi şeyler geleceğine yönelik şu an için oyunun bizlerle paylaştığı şeyler bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız bir beğeni bırakıp kanala abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek hoşça kalın. Bir de eğer daha farklı bir şekilde destek olmak isterseniz açıklama kısmında Buy No Game linki bulunmakta. Oradan da bağış atarak destek olabilirsiniz. Hoşça kalın. Bay bay.